Ege'nin Günlüğü bölüm 10. Yosemite. Canary in the alley by the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. I have a secret to tell from my electrical well. It's a simple message and I'm leaving out the whistles and bells. So the room must listen to me. Filibuster. I'm your only friend. I'm not your only friend, but I'm a little glowing friend. But really, I'm not actually your friend, but I am. Blue canary in the alley by the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. I have a secret to tell from my electrical well. It's a simple message and I'm leaving out the whistles and bells. So the room must listen to me. Filibuster vigilantly. My name is Blue Canary, one note spelled L-I-T-E. My story's infinite, like the Longines Symphony. It doesn't rest. Blue Canary in the alley by the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. Evet dostlar, an itibariyle yürüyüşümüze başlıyoruz. Gün sonunda kaç kilometre yürüdüğümüzü göreceğiz. Yosemite'deyiz. Amerika'ya ilk adım attığım gün Kaliforniya'da beni gören ilk insan burada Yosemite'ye gitmen lazım demişti. Abartı mı değil mi? Şu an etraf çok güzel görünüyor. Ama gün sonunda fikrim değişebilir. Siyahlar mı tehlikeliydi, kahverengiler mi tehlikeliydi bilmiyorum ama burada çok fazla ayı göreceğimizi inanmak istiyorum. Göreceğiz bakalım. Evet, önemli bir uyarı. Ayılara tırmanmayın. Dünyanın en yavaş adamı. Dünyanın en yavaş adamı. Star Trek or Logic? Okay, Star Wars or Logic? Huh? Logic. Star Wars or Harry Potter? Second jump to Kristos buradan atlasak ölmeyeceğimizi düşünüyor. Yorumlara alalım. Etraf güzel, çok fazla taş var şu ana kadar. Beğendik ama 10. dakika nefes problemleri başlamaya başladı. İnanılmaz düzenli bir yer. Şuraya böyle musluk yapmışlar. Etraf çok düzenli görünüyor. Bunun şu an dünyadaki en iyi National Park olduğuna inanmaya başladım. 3 tane falan National Park görmüş biri olarak Current olarak en iyisinin bu olduğunu, ya bundan daha iyisi olamaz. Etraf çok düzenli görünüyor. Her şey çok yerli yerinde. İnsanlar böyle bir rush halinde değil. İnanılmaz akıyor. Neden burada insanlar yüzmüyor gibi saçma bir soru sordum 15 dakika önce. Yani şunun hızına yakından bakalım. Saçmalık, çok iyi görünüyor. Doğa anaya inanmaya tekrar başladık. İnanılmaz. Yani şu çıktığımız yolu göstersem size,
Aklınız almaz. Şurada da gökkuşağı var. İnanılmaz bir yer ya. Saçmalık. İnanılmaz bir... Umarım ölmeyeceğiz yani şu an. Ya şu taşların keskinliği sudan dolayı inanılmaz ya. Öyle yapayım. Burada da gökkuşağı var. Yani şurada ölüme bir 5-10 adım yaklaştık ama buradaysak sonuca ulaşmışız demektir. İnanılmaz, şu an dehşete düştüm. And I feel next to you on the background. Oh. Bu hayvanlar daha önce hiç insan içinde yaşamadı, çok belli. Çok cesurlar. Hayatımda bu kadar insana yaklaşan bir sincap daha görmedim. Sürekli bir aksiyon halinde. İzliyoruz dostumuzu. Burada da bir tane var. Bro, that's insane. Az önce buradaydık dostlar. Oradan, But we were literally şuradan them. çıktık. Like the 3 Power Rangers, yellow, blue, and pink. Three Power Rangers. Şuradan bahsediyor. And we were them. We were them like minutes ago. Buradan çıktık. İnanılmaz, inanılmaz suyu görebiliyoruz. Daha az önce yukarıdan gördüğümüz şelalenin başladığı yer. İnanılmaz. Şurada insanları görünce etkilenme seviyem bir 3-5 kat daha arttı. Dance in my youth, a vampire, Evelyn shone white as roses stain. It came over me at a bad time, but who wouldn't ride on a moonlit light? Later in my eye, 85 down the road of a dead end blame, and she said, "Ooh, baby." İnsanlar genel olarak daha hazırlıklı görünüyor. Herkesin elinde 1-2 tane değnek var. Biz de elemana bakalım. 0. Şu an bayağı yukarıdayız artık. Gerici derecede yukarıdayız. Böyle merdiven çık. Bayılma noktasına geldim. Kalp atış hızım saçmalık derecesine çıktı burada şu an. İnsanlar geliyor. Şu kadar. Evet, zirveyi gördük dostlar. Gördüğümüz 3. köprü. Burada bir su var. Burada dostlarımızdan ve Christos. Burada yüzen bir abi var. Su inanılmaz iyi. Çok soğuk bir su. Canım içmeyi çok istedi ama güvenli görünmedi. Etraf böyle görünüyor. Şu an beklediğimden daha az etkilendim. Yani böyle vücudum şoka girmedi. Geçen 2 hafta önce yaptığım hike gibi değil. Garip bir şekilde bunun daha zor olmasını bekliyordum. Belki de hazırlıklı geldiğimden böyle hissettim. Ama şu an gayet memnunuz. Evet, kendimi de çekeyim biraz. Burada zirveyi görüyoruz. Buna half dome diyorlar. Yarım domun Türkçesi kubbe mi? Yarım kubbe diyebiliriz Türkçe'de. Güneş kremi çok fazla sürdüm bugün. Herhangi bir tehlike yok. Bayağı memnunum. Şu an çok mutlu durumdayım. Yani 10 üzerinden 12 falan mutluluk seviyem. Böyle ilginç şeyler görünce insan niye yaşadığını hatırlıyor bu hayatı. Şu an böyle bir andayız. Karadeniz'e gidenler gerekli yorumu yapsın. Karadeniz'de bunun daha iyisi var mı? Yosemite bir abartı olabilir mi? Yorumlarda bunu çok net bir şekilde bekliyorum. Rize'de rastgele bir şekilde bunun daha iyisi olabilir. Bilmiyorum. Ama ben Rize'ye gitmedim, o yüzden bu şu ana kadar benim gördüğüm en büyük doğal güzellik olabilir. Yani genel olarak. Evet, domu buradan da görüyoruz. Buradan da şelalemiz akıyor. Kayalar çok sarp. Az önce kaydım. Bir şey olmadı. Evet, az önce önemli bir fikir üzerine tartışıyorduk. Yunanistan'da da aynı kültür varmış. Ben dedim ki eğer Türkiye'de olsaydık şu kubbenin başına güzel bir millet bahçesi yaparlardı. Buraya bir kafeterya, böyle bir manzara izleme yeri.
seyir tepesi. Sonra oraya tırmanmak için de şuraya salak bir teleferik falan yapılırdı muhtemelen. Sonra şurada garanti bir atlama noktası olurdu. Bungee jumping. Yeterince sanki rant edilmemiş bir yer gibi. Bu yanı beni rahatsız etti. Evet. Yuvarlana bayır aşağı gidiyoruz şu an. Yukarı çıkmaktan daha zor çünkü çok fazla kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor ve buna uygun bir ayakkabıya sahip değilseniz sürekli kayıyorsunuz çünkü kayalar çok sarp. Arkamdan şu an koşarak geçecek. Evet. Ya bir kaysan da çeksem keşke. Yani ama takım arkadaşlarım rezalet. İkisinin de performansı fiyasko. Evet dostlar, kısa bir aradan sonra yine buradayız. Burası farklı bir yer. Çok fazla insan var etrafta. Genel olay bu. Ya inanılmaz fazla insan var. O yüzden burayı çok sevmedik. Yani herhangi bir aksiyon yok. Bence önceki taraflar daha güzeldi. Burası biraz daha turistik bir yer. Buraya çıkmıyorsunuz. Böyle 1 kilometre falan yürüyüp geldiğiniz bir yer. O yüzden çok fazla insan var. Durumlar böyle. Devam ediyoruz ama bir duraksadık bir saat falan. O duraksama bizi bitirdi muhtemelen şu an. İnanılmaz bir kalp ağrısıyla baş başayım. 35.000 step, 35.000 adım civarlarına yaklaştık. Problem ama devam. İnanılmaz bir salaklık yaptık. Taşlardan çıka buraya gelmeye çalışıyoruz. Ayakkabılarımız inanılmaz kaygan ama hiç mantıklı gelmedi bu etkinlik. Memnuniyetsizim. İzleyelim. Sıra bende. Evet, az önce şurada bir yerlerdeydik. Buradan çıktık. Şu taşlardan geri zekalı bir şekilde çıktık, biraz açık söylemek gerekirse. Çok mantıklı bulduğum bir etkinlik olmadı. Bu akan şelalenin yanına kadar geldik. Şu taraflarda ya taşlar çok sarp. Bugün de sarp kelimesini 500 kez kullandım. Evet, burada Kristos'u görüyoruz. Çok mutlu. Ama çok kaygandı. Çok kaygandı, o yüzden çok fazla keyif aldığımı söyleyemem bu son partta. Devam ama sıkıntı yok. Ama dönüşü, yani buradan şuraya geri dönmemiz gerekecek. O çok keyifli olmayacaktır muhtemelen. Keyifli görünüyor da mantıklı değil. Bazen insanın mantığını sorgulama. Yani ya şu suyun akış hızını görüyoruz burada zaten. Güzel. Devam. Evet dostlar, güneşin batışı o kadar etkileyici olmadı ama etrafı son bir kez gösterelim. Artık bayılma anına çok yakınız. 40.000 adıma yaklaştık. Bakalım, artık yavaş yavaş gitme vakti yaklaşıyor gibi. You wanna take a picture? Yeah, I'm taking it. Insane. Come on. Yeah, I'm seeing it. Damn. Evet dostlar, selamlar gün 2'den. Bugün biraz daha fazla ağaç göreceğimiz bir gün olacak. Çünkü taşlardan sonra bugün biraz daha ağaç göreceğiz, göl göreceğiz. Ayaklarımız henüz vahametin farkında değil. Dün 25 kilometre kadar yürüdük. 40.000 adım. İnanılmaz güzeldi. Ama şu an vücudum gerekli tepkiyi vermiyormuş gibi hissediyorum. Böyle anlarda da genelde beni bir stres basar, çünkü gerekli tepkiyi vermiyorsa şu an vücut, bir adımda o gerekli tepkiyi veriyor olması lazım. O da muhtemelen bu akşam olacak ama henüz ayaklarımız ağrımıyorken, hala halimiz yerindeyken bugün de aynı derecede yürüyeceğiz muhtemelen. Bakalım ağaçlar nasıl görünecek. Beklentimiz yüksek dünden sonra. Evet, şu an Sequoia bir ağaç türü. Çok büyük sequoialar göreceğimizi müjdeleyen bir tabela bu. Bakalım. Buradan yürümeye devam ediyoruz. Az önce şuradaydık. İnmeye devam. Evet dostlar, soldaki normal bir ağaç. Sağdaki de Giant Sequoia dediğimiz bu dev sequoia ağaçları. Bu ağaçlarla alakalı şöyle özel bir aksiyon varmış. Normalde bu ağaçlar çok daha geniş bir alandalarmış. Ama şu an çok daha sınırlı bir alanda büyüyorlarmış.
Bunun nedeni de bu ağaçların büyümesi için özel koşullar gerekiyormuş aslında. Bu özel koşullardan biri nem. Bunu genel olarak kar yağışlarından sağlayabiliyorlarmış ama ayrıca bu ağaçların yani düzenli olarak ormanda yangın çıkması gerekiyormuş bu ağaçların büyümesi için. Çünkü bu ağaçların ihtiyaç duyduğu bazı mineraller ancak yanarak ortaya çıkabiliyormuş. O yüzden yangın sayısı azalınca bu ağaçların sayısı da azalmış. Şu an daha sınırlı bir alanda büyüyorlarmış. Bir de yangın çıkınca etraftaki ağaç sayısı da azalınca bu ağaçların rekabet faktörü de azaldığı için yine sayıları artıyormuş. Ama inanılmaz büyük. Evet, bu ağaçların etrafında yürümeye de izin vermiyorlarmış. İnanılmaz büyük, inanılmaz büyük. Yani şu normal bir ağaçla karşılaştığında herhalde saçmalık seviyesi anlaşılıyordur. Evet, burada başka bir tane görüyoruz. Bak buradaki siyahlıktan zaten anlaşılıyordur. Burada etkilenen 2 tane arkadaşımız var. Güzel, çok beğendik. Sekoya ağaçları bayağı ilginç görünüyor. Burada ekstra olarak yangına dair bilgi veriyor. Bu çok ilginç bir olaymış ya. Yani normalde ağaçların yangını sevmediğini biliyoruz. Orman yangınları çok büyük bir problem ama bu ağaçlar tam olarak bunun zıttı yani. Yangına ihtiyaç duyuyorlar. Ve alt dallarda itfaiyecilere çok büyük yardımcı oluyormuş. Evet, şu an yine Kristos'u görüyoruz. Yine tırmanmaya çalışıyor. Bu adam doğa düşmanı. Bu adam doğa düşmanı. Evet, çok mutlu. Ne anlamı var bu aksiyonun diye düşündüğümüz anlardayız. Look at me. Why are you there? To make a point? What's the point? I don't know yet. Okay, So make it. will we see you soon? Maybe in the hospital. Okay. Okay. Jump from there Back. to make a point. No, we don't need backflip. But then it is up. Damn, Danish is also there. Yeah, let's go, let's go. Park. Evet dostlar, az önce Bartar elimizde, uzun ip elimizde şarkımızla yürürken şarkıyı İngilizceye çevirdim. Ve bu şarkının doğa düşmanı bir şarkı olduğunu fark ettik. Çünkü balta elde, ip belde, ormanı bunlar doğramaya gidiyormuş. Bu şarkıyı o yüzden veto ediyorum şu andan itibaren. Kristos fark etti. Arada aklı çalışıyor böyle. You just walk straight without even them. Turn on the light. The light is on. Full power. No. That one, right? It doesn't look full power, but it's fine. Wait, show me, Chris. Claustrophobimiz. With the light? Can you wait for us to live on the other side? Yeah, it's the full power. Basically, Let me get a phone. I cannot see shit. That is the single move is right. Okay. Yeah, are we going? I don't think it's gonna fit, bro. No, that's James claustrophobic. Oh my god. Okay, it's not happening for me. Yeah. It's too narrow. Yeah, you need to belly, like, you want to make it all the way to the end. You really need to belly flop without that back. Yeah, your friend was a little claustrophobic. Evet, yarım saatlik ağaç bilgimizde bunun bir baby sequoia olduğunu varsaydık. Muhtemelen bir sayı sallayayım size şu an. 1000 yıl sonra muhtemelen bu da 1000 yıl çok mu az oldu ya. Ya bu da bir noktada işte bunlar gibi olacak. Bu yine büyük bir sequoia. Burada yine bir normal bir sequoia var. Burada da küçük sequoia. Evet dostlar. Şimdi bir tane böyle göle geldik. Güneş yavaş yavaş vücuda belli arızalar çıkartmaya başladı. Ben buradayım diyor. Yürüdüğümüz her yer çok yukarı. Çık. Yavaş yavaş kalplar da bir şeyleri fark etmeye başladı. Vücut gerekli reaksiyonu çok yakında verecek. Gerekli cevabı verecek. Ama güzel görünüyor buralarda. Ya dünkü çıktığımız seviye inanılmaz bir seviyeydi muhtemelen. Şelalelerden sonra bunlar biraz daha çok güzel görünmesine rağmen önceki gün kadar böyle doğal güzellik açısından
bana etkileyici gelmiyor şu an ama kapanışı şimdi burada biraz vakit geçireceğiz. Burada biraz vakit geçirdikten sonra kapanışı önemli bir yerle yapacağız. Bakalım. İlginç olan taraf, şimdi orayı da kapattıktan sonra bile Yosemite'nin sadece %20'sini keşfetmiş olacağız. İnanılmaz bir yer. Yani buraya normalde muhtemelen bir 6-7 gün gelip vakit geçirmek gerekiyormuş. Saçma derecede beğendim. Evet dostlar, artık sona yaklaşıyoruz. Sesimin yavaşlığından yorgunluk seviyemizi anlayabilirsiniz. Vücut yavaş yavaş fark etmeye başlıyor nasıl bir vahametin içine düştüğünü. Yani nasıl bir vahametten çıkacağını, daha doğrusu vahamet artık yaşandı, bitti. Ama yavaş yavaş ha gayret yaklaşıyoruz. Her durduğumda kalfım bağırıyor resmen. Yapma, bitirme bunu. Gerek yok ama çok yakınız artık. Yani bırakırsak saçma olacak. Devam. Evet. İnsane bir şekilde devam ediyoruz. Çıkıyoruz. Son adımlardayız artık. Başardık. Evet. Çok yukarıdayız. Hayatımda çıktım. En yüksek yer muhtemelen. Güzel. Gayet iyi. Şuradan bir bakacağız şimdi. Buradan bakmazsak çünkü bu hissiyatın hiçbir önemi olmayacak. O yüzden bakacağız. Ne kadar yukarıdan olduğumuzu göreceğiz. Evet. Güzel bir noktadayız. Böyle. Okay. We are here, Christos. What do you think? It's beautiful. I like everything. How was the experience? Same experience. Danish? Beautiful only because I had egg and Danish with me. Oh, okay. Thank you. You want to say something? I'm proud. We made it through both our days of Yosemite. Yeah. It's hiking. Paper through this year. Thank you guys. Şuraya bir daha gideceğim. Şuraya bir gideceğim. Bu dün çıktığımız yer, bak şuraya dün çıktık. Şu abinin yanındaki yere dün çıktık. Şurada bir yer şelaleleri gösterebilir misiniz ama çok büyük efor istiyor şu an oraya gitmek ya. Yapmayacağım, vazgeçtim. Ağaç görüyoruz burada. Ya bunun şu an Christos ve Daniş dostumuz en iyi gördüğümüz manzara olduğunu tartışıyor. Etraftaki her şeyi görüyoruz, güzel ama daha iyi yerler gördük ama keyifliydi, çok keyifliydi bu. Çok sarp, her yer çok sarp. Dün gittiğimiz yerlerden birisi burasıymış, dün çıktığımız yerlerden birisi. Bu bilgiyi alıyorum şu an, etrafından bilgi almaya devam ediyorum sizler için. Bu Asyalı abimiz fotoğraf servisi veriyor, güzel bir şekilde. Şu anki yüksekliğimiz 7300 feet. Çok yüksek görünüyor olabilir, 2,5 kilometreymiş. Çevirmeyi ben yaptım maalesef, feet'i. Amerikan metrik sisteminden bir kez daha nefret ettiğimiz bir gündeyiz şu an. Bu kadar çıktık, şimdi ineceğiz. İnmek daha zor olacak çünkü inerken sürekli kendini kontrol etmen gerekiyor. Çıkarken çıkıyorsun. Bakalım. Bir yer daha göreceğiz, sonra dönüyoruz artık. Evet dostlar. Artık Yosemite turumuzun son adımındayız dostlarımızla beraber. Glacier Point burası. What are you saying about me? I'm not talking about you. We are in... You heard your name? Okay, where are we right now? We're in last year. Glacier... Okay, explain. This is a very beautiful. I mean, we already did like the best hike in the whole place. So this is like a B tier. Okay, B tier. Why there are so many people around? Because it's easier to access it. It's nothing compared to. It's not as hard as it. Do you hate people as well, or like No. I love people. you love people? I like people as well. I just don't like when there are too many. Okay dostlar, bitiriyoruz. Az kaldı. Bu adam burada. Bizi guide'ladı baştan sona. İnanılmaz bir rehber. Sabaha kadar ölsek yetmez. Şuradan da şunu gördüğümüz zaman artık, yani şu an artık zaten sonuna geldiğimiz için bütün taşlar birbirine benzemeye başladı. Geology exhibit ya. Yani bunu görmemize gerek var mı şu an? Bilmiyorum. Durun bakalım. Burasıyla beraber artık Yosemite turumuzu sonlandırıyoruz. Artık eve döneceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de bütün adımlara tanık olmuş olduğunuz bu iki adam çok önemliydi. Bu turun bu kadar keyifli geçmesinin ve hayatımdaki en önemli anlardan biri oldu bu. Çok keyif aldım. Güzel. Yarın bakalım nasıl hissediyor olacağız buna dair. Umarım
Yarın da bu kadar pozitif olurum buna dair ama şu an çok pozitifim. O yüzden biraz daha buraya bakıp ayrılacağız. İlginç bir olay. Come on, boys, we want to go. What happened now? Like, are they happy with it? Oh, should we go? Yeah, let's go. Oh. Fuck off. What is happening, bro? Second number 2. Imagine that big. No, it's we not should happening. actually go back a little bit. Chris, that's fine. Let's go back a little bit. Yeah, no, I don't want to go back to something. That this is Greek. This happens in Greece, bro. What they're trying to do right now. They're gonna kill the white guy's. Gonna be dead by tomorrow. Trust. They're gonna attempt another angle now. It's not happening though. Should Like I go? Okay. I should go. Bro. Yeah, me go. Yeah, go. That's fine. Respect, respect, respect. What respect? Zero respect. Zero respect actually. Bad habits, man. Put in after 11. So you have raspberry and bad habits. 1982. I knew that song. Give yourself a Coldplay, but like. This is not Coldplay. 1987. This is not Coldplay. Coldplay. With or without you, you too. You too. How can you stop pressing the horn? How can you look at a 1987 song and say 100% Coldplay? What? Give yourself away. With or without you. That's the one there. You said it? I was, bro, I'm not working right now. My brain is not braining. You want coffee? No, I'm just want to go. Pink Floyd, another wall in the wall. Another break in the One wall. bites the dust. No, bro. No, it's wall, wait. wall. We couldn't hear the song. No, Another brick in the another wall. brick in the wall. Another brick in the wall. Fuck, another bites the dust. Yeah, let's Bro, go. we should put that after. Nothing else matters by Rem. R.E.M. No, nothing else matters. Losing my religion. Nothing else, man. No, that's Respect. imagine Beatles. Come on. John Lennon, not Beatles. It's not Beatles. only John Lennon. Only John Lennon. Yoko? No, only John Lennon. Let's You know, it's a little. 1 a.m. Christos Dengos. Yes, sir. Last Smells like teen spirit. 58 minutes. I've been sleeping. Last 1 hour. Oh shit! Oh my god! What? Bro, that was a deer! What the fuck? The 1 second I looked Dead down. one! Impossible. We will see. We will bro. see. Evet, saat 2:10 itibariyle evimiz güzel evimiz diyoruz. Ayağımı anlatamam şu an yani. Yürüme yetimi şu an kaybettim. Vücudum tam anlamıyla olan bitenin farkına vardı şu an. Ama inanılmaz bir gündü. Evet, bu şekilde bitiriyoruz dostlar. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Having a good time.